Alo, efendim kardeşim. Abi selam. Acilen sana danışmam gereken bir konu var. Müsait misin? Hayırdır inşallah. Müsaitlik yaratırız tabii. Buyur gel ofise çayımı iç. İçeride çok bunalıyorum. Sizin oradaki parkta buluşup biraz yürüsek olur mu? Olur, nasıl istersen. Tamam o zaman. Yarım saate orada buluşalım mı? Anlaştık. Merak da ettim ama neyse anlatırsın. Görüşürüz o halde. Geldin mi? Sağ ol abi. Seni de işinden ettim. Çok önemli olmasa çağırmazdım. Biliyorum. O yüzden de çok merak ettim. Hadi anlat artık. Ne oldu? Abi ben bir şey yaptım. Sonra biraz pişman oldum ama geri de alamadım. Gururumdan bir şey de diyemedim. Çıktım seni aradım. Biraz dolaştım. Ve işte şimdi buradayım. Yahu oğlum ne yaptın söylesene. Abinden mi utanıyorsun? Biraz utanıyorum. Bunu yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Bir anlık sinirle. Tamam abi. Öyle bakma anlatıyorum. Dün akşam eve gittiğimde biraz gergindim. Esra konuşmamız lazım dedi. 2 aydır işlerimin durumu pek iyi değil. Ödemeleri biraz geciktirdim. O da bana sormadan babasından yardım istemiş. Zaten bir süredir benim haberim olmadan ailesinden destek alıyormuş. Tabii ki bunu duyunca çok sinirlendim. Bayağı tartıştık. O da çok ağır sözler söyledik birbirimize. Özellikle söylediği bir şey çok ağrıma gitti. Ve kendimi tutamadım. Ne yaptın? Karıma vurdum deme sakın. Maalesef öyle oldu abi. Yapma be oğlum. Bunun çocukluğumuzda bize ne kadar zarar verdiğini hatırlamıyor musun? Babamın anneme davrandığı gibi eşlerimize davranmayacağımıza söz vermiştik. Anladım, ailesinden destek aldığını senden gizlememesi gerekirdi ama bu asla ona vurmanı gerektirecek bir sebep değil. Bu yaptığını doğru kılabilecek hiçbir sebep veya bahane yok. Doğru diyorsun da abi. Bana ne dediğini bilsen. Sen görevini düzgünce yapsaydın ailemden yardım istemem gerekmezdi dedi. Kendimi kaybettim. Ne demiş olursa olsun bu yaptığın asla kabul edilebilir değil. Babam anneme vurduğunda bizim onu koruyamadığımız gibi ileride senin de çocukların o çaresizliği mi yaşasın istiyorsun? Herkesi geçtim. Senin bunu asla yapmaman gerekir. Kontrolü bu kadar kaybedeceğin ne vardı ki ayrıca? Öfkeye kapıldım. O sözü duyunca kendimi çok yetersiz hissettim. Halbuki elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Hiçbir eksiği olmasın diye bir sürü ödeme yükünün altına girdim. Esra'yı memnun etmek için bu kadar çabalamışken zor durumda kaldığımda böyle söylemesini sindiremedim. Erkek adamım ya abi. Bunu da elimden alıyor. O anda bir şeyler koptu. Ben de işte ne yapayım? Yaptıkların için sorumluluk al. Erkan, erkek adam karısına vurmaz. İkimiz de bunu tecrübe ederek öğrendik biliyorsun. Haklısın abi. Haklısın, ne yapayım şimdi? Esra ile aramız açıldı. Çok üzgünüm. Ama bana hiçbir şey söyletmiyor ki. Evden bir ışımla çıktım şimdilik. İşe bile gidemedim üzüntümden. Bu kadar kolay olmayacak oğlum. Sizleri barıştırmamız lazım bir an önce. Barışmak istiyorum. Ama ya Esra babasının yanına gitmişse? O zaman işler cidden bozulur. En iyisi sen Esra'yı bir ara. İkiniz de bugün işten sonra bize yemeğe gelin. Biz de beraber ne yapacağımızı çözeriz. Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir Erkeğe Dair programımıza hoş geldiniz. Ben Güney Onkun. Ben de Josh Diener. Bugün yeni bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Şiddeti konuşacağız değil mi Josh? Evet, şiddet hakkında birazcık düşüneceğiz. Maalesef hayatımızın büyük bir parçası olan bir olay. Burada şiddetle düşündüğümüzde hem fiziksel şiddet var ki bunu çok görüyoruz. Sadece filmlerde değil, normal hayatta. Ama aynı zamanda da duygusal şiddet de var ve aslında iki şiddetin arasındaki daha
insanları zedeleyen ve insanları yıkan olgu bu duygusal şiddettir. Doğru söylüyorsun. Aslında o kadar karmaşık bir hayat yaşıyoruz ki hayatımızın içi hep şiddetle dolu. Haberlere baktığımızda şiddet ön plana çıkıyor. Başka ülkelerde, sadece kendi ülkemiz değil, başka ülkelere bile baktığımızda hep şiddet haberleri var. Evet. Yani sadece şiddeti yaşayan biz değiliz. Dünyadaki bütün insanlar şiddetli bir hayat sürüyorlar bir nevi. Nedense de ama stereotip olarak şiddet erkeklere veriliyor. Şiddet erkeklere bahsediliyor. Yani biz erkekler şiddet yapan varlıklarız ve bizim elimizden şiddet geliyor sıkça. Doğru değil mi? Maça gidiyoruz, şiddet, öfke, kavga, trafikte şiddet, aile içinde şiddet, hatta radyo tiyatromuzda izlediğimiz, dinlediğimiz gibi de eşine şiddet uygulayan bir erkekle karşılaşıyoruz. Evet ve genellikle Türkiye'deki kültüre bakarsak tarihsel olarak kocaların karılarına şiddeti aslında beklendik bir şey olarak bile görülüyordu. Şükürler olsun bu yakın zamanda değişmiştir. Kadınlar da kocalarına şiddet uyguluyor. Yani ama eşin eşe şiddet uygulaması erkeğin kadına, kadının erkeğe hangi taraftan giderse işte anne babadan çocuğa hep yanlış bir şey. Çünkü şiddet gerçekten insanları temelinde yıkan bir şey. Ve bunun ilginç olan olayı da şu, sıkça şiddeti uygulayan kişi kendisini karşısındakinden daha güçlü göstermek için bunu yapıyor. Bak ben güçlüyüm, ben diye üzerine vurdum. Yani çünkü bundan çıktıktan sonra bir şekilde kendimi daha güçlü hissediyorum. Daha zaferliyim, muzaffer benim, doğru. Yani Fatih benim. Ama aslında şiddeti kullanan kişi kendisine yeniliyor ve kendisini daha zayıf, daha düşük, daha güçsüz gösteriyor çünkü kendisini tutamadı. Ama aslında kutsal kitaba baktığımızda erkeği erkek kılan zorba olması, güçlü olması, şiddet kullanması değil, ağırbaşlı, düşünceli, gücünü ölçülü bir şekilde kullanıp merhametli olmasıdır. Ki şiddetli erkek asıl erkeğin doğasına aykırı bir şeydir. Merhamet, ağırbaşlılık sözcüklerini ekleyince içine ve özellikle yaşadığımız toplumdaki bizim erkek modeline, erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Tabii. Ama bunların hiçbiri maalesef gözükmüyor bu erkek egemen toplumda. Yani doğru. Çünkü erkek egemenlik yanlış değil. Feminist kardeşlerimize duyunca yani işte erkek egemenliğinin yıkılması lazım çünkü baskı altında yaşıyoruz fikrin deyince bir şekilde bizim de erkekler olarak onlara katılmamız lazım. Çünkü açıkçası biz erkekler sözel ve fiziksel zoru kullanarak kadınları bir şekilde bastırdık. Kendimizi onlara olumsuz bir şekilde egemen kıldık. Buna karşı hakiki erkek egemenlik şiddetle değil, karılarımızı, kız kardeşlerimizi, diğer erkek kardeşlerimizi, çocuklarımızı kayırıp kollamakla gelir. Onları, bizim gücümüzü, bizim düşüncelerimizi onlara yardım etmek, onları gütmek, onlara iyilik yapmakla olması lazım. Ve bu bazen birisi onlarla şiddetle saldırırsa onların önüne bir kalkan gibi durup onlara korumakla da olması lazım. Hem sözle hem fiziksel olarak bazen olması gerekiyor. Bir erkeğin hiçbir zaman şiddetli bir şekilde sevdiklerine ya da sevmediklerine karşı göğüs germek sağlıklı değil. Doğru söylüyorsun Josh ama biz erkekler maalesef fiziksel üstünlüğümüzü bu yönlerde kullanıyoruz. Sen konuşurken aklıma geldi. Sabah televizyonda haberlerde gördüm. Yolda trafik sıkışıkken, sıkışıklıkta arabada dururken erkek arabanın içinde karısına şiddet uyguluyordu. İpin ucu kaçmış durumda toplumda. Kesinlikle. Çünkü şiddet öfkenin mantıksal sonuçlarından birisidir maalesef. Yanlış bir şekilde uygulamış olan öfke. Ki şiddeti uygulayan erkek kendisini tutamıyor. O ağırbaşlılık,
O öz denetim yoksunluğu var onda. Ve nefsimizi tutamadığımız sürece bu şiddeti sözel olarak ve fiziksel olarak uygulayacağız maalesef. Nefsimizi tutmamızı öğrenmemiz gerekiyor. Yoksa şiddet uygulayacağız maalesef. Yani bahsettiğin konu önemli. Özellikle onun altını çizmek gerekiyor. Yani biz erkeklerin o konuda kendimiz için bir otokontrol sistemi geliştirmemiz şart. Radyo tiyatrosundaki eşine şiddet uygulayan karaktere baktığımızda onun gibi benzeşen yönlerimiz tabii ki var. İşte dayanamadım. Oradaki durum ne? Ailesinden hanımı maddi destek aldığı için kocası orada sinirleniyor, ona öfkeleniyor. Şimdi radyo tiyatrosunda da duyduğumuz gibi aslında genç erkek karısından duyduğu nokta kendisinin toplumdaki beklenilen erkeklik modeline göre davranmadığını söylüyor eşi. Sanki görevini tamam yapamamıştı. Evet. Kesin yapamamış ve o anda yani bir erkek böyle bir yetersizlik hissine kapıldığı anda sıkça kendisi tutmakta çok zorlanıyor. Ve bir taraftan da arkadaşın bu tepkisini anlayabiliriz. Ama yine de hiçbir şekilde eşine el kaldırmaması gerekiyordu o anda. Evet, o önemli nokta. Bazı yönlerden eksikliklerimiz olabiliyor. Kesinlikle. Bu karakterin yaşadığı olayda olduğu gibi ekonomik yönden eksiklik olabilir. Başka yönlerden eksiklik olabilir. Ama biz şunun altını kesinlikle çizmeliyiz, değil mi? Bu bize bir genetik miras değil. Babamızdan, büyüklerimizden gelen bir şiddet davranışını almış ve bunu biz sadece eşimize, çocuğumuza, çevremizdeki insanlara değil, herkese karşı böyle bir şiddet davranışı sergileyen bir yürek tutumu içinde olmamalıyız. Evet, kesinlikle. Ve zaten radyo tiyatrosunda duyduğumuz gibi bu iki kardeş zaten birbirleriyle anlaşmışlardı. Biz babamız gibi olmayacağız. Biz eşlerimizi sevip kollayacağız, şiddet uygulamayacağız. Ama buradaki ilginç nokta da şu. Bu kararı aldılar ama en zor anda genç kardeş kendisini tutamadı. Neden? Çünkü nefsini tutamadı. Bazen biz bu kadar iyi isteklere geldiğimizde güç eksikliğimizden dolayı o son noktaya kadar gidemiyoruz. Bunu yaşayabilmek için, bu değişikliği yaşayabilmek için, bu noktaya gidebilmek için içimizin değişmesi lazım. Kendimizin dışımızdan olan bir güce ihtiyacımız var. Ve bu güç bize tek sağlayabilen varlık Tanrı. Bir tek Tanrı'nın gücüyle beraber bu yetersizliğin, bu nefsi kontrol etmemezliğin üzerinden gelebiliriz. Doğru söylüyorsun. Çünkü pratikte aslında bizim yaşadığımız doğal benliğimiz bizi ele geçirdiğinde, doğal benliğimizle hareket ettiğimizde bu tür şeyleri yaşıyoruz. Aslında buradan bizi izleyen izleyicilerimiz için, bizi dinleyen dinleyicilerimiz için şunu söylememiz lazım. Biz süper kahramanlar değiliz. Bizim süper yeteneklerimiz yok. Biz Rabbin yönlendirişiyle hareket etmeye çalışıyoruz. Mesih bizim örneğimiz. Ne diyor ayette? Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi siz de eşlerinizi sevin, değer verin diyor. Sevmek ve değer vermek kavramları bence en önde olması gerekenler. Ve özellikle evlilik ilişkisinde eşlerimizin bizden farklı olduğunu bilerek onları doğru şekilde sevip kollamalıyız. Biz erkekler olarak eşlerimizi sevmeye çağrıldık ve erkek olarak sevmek çok zor. Bizim normal hareketlerimizin dışında bir olgu sevmek. Biz saygı gösteririz. Erkek için de saygı göstermek kolay. Hakikaten sevmek, kendimizi eşimiz için dökmek, kendimizi o anda tutup bazen eşimizin bile bize şiddet uygulamasına izin vermek bize ve bunu alıp üstümüzden atmak bizim için normal bir şey değil ama biz bunu yapmaya çağrıldık. Ve bu şekilde davranmak için yine Tanrı'nın gücüne ihtiyacımız var. Kendi kendimize bunu yapamayız. Ona yaslanmamız gerekiyor.
Ona sarılmamız gerekiyor. Dememiz lazım. Ya Rab, ben bunu yapamam. Sen bana yardımcı ol. Ve Rab bu durumda bize yardım eder. Eğer ki böyle öfkeyle, böyle şiddetle boğuşursanız Tanrı'ya yalvarın, bana yardım et. Bana gücü ver, şiddet uygulamayayım. Eşimi, çocuklarımı, dostlarımı senin istediğin gibi sevmek için bana gücü ver ya Rab. Bana sevgi ver ya Rab diye yalvarabiliriz. Ve o bunu bize verir. Bunu vereceğine söz verdi bize. Böylece bazen biz de şiddete alışkınsak, şiddete alışkın olduğumuzda bile bu alışkınlığı kırabilir. Bize yine nezaketle, yine aslında erkeğin güçlü olarak olması gerektiği ağırbaşlılık, korumak, kollamak, kendimizi diğerler için feda etmek, bunları yapmamıza yardımcı olabilir de şiddeti reddedip şiddet yerine sevgiyi, merhameti ve şiddeti kendimizin içine alma gücünde verebilmesi lazım. Çünkü bir nevi de bir erkek koruyucu olarak bunu yapabilir. Çok doğru söylüyorsun. Evet, bunlar önemli kavramlar. O zaman bize düşen fiziksel üstünlüğümüzü düşünerek değil, Rab'den aldığımız güçle şiddeti kullanmadan sözlerimizle yüreğimizi, zihnimizdeki düşünceleri eşimize, çevremizdeki sevdiğimiz herkese ifade edebilmenin yollarını bulmalıyız. Evet. Zaten bunun yolları da kutsal kitapta ayetler bize söylüyor, değil mi? Hı hı. Kutsal kitabın bize gösterdiği örnek Mesih. Biz de Mesih'in o bize olan sevgisi gibi yaklaştığımızda, bize vermiş olduğu değer gibi eşimize ve çocuklarımıza yaklaştığımızda hayatlarımız farklı olacak. Zaten bu farkı bizlerde sağlayan o. Biz kendi üstün çabamızda değil, Mesih'in bizde etkin olan kutsal ruhu bizleri yeniliyor, bizleri değiştiriyor. Kesinlikle. Ve ayrıca Rab de bize bu olumsuz alışkanlıkların üstesinden gelebilmemiz için dostlar ve yakınlar sağlıyor. Yani biz bu işte tek başımıza değiliz. Radyo tiyatromuzu hatırlarsanız küçük kardeş ne yapıyor? Hemen abisine danışıyor. Onlar belki ne yapacaklarını bilmiyor olabilirler o anda. Nasıl devam edebiliriz? Ama birbirlerine danışarak, kafa yorarak, hatta kutsal kitaba danışarak ve bilinçli diğer abilere, ablalara danışarak bunun üstesinden gelebilirler. Biz tek başımıza değiliz. Erkek, ben bunu tek başıma çözebilirim diye bir fikir var. Erkek budur diye düşünüyoruz. Ama bunu beraber yapmamız lazım. Kardeşler, dostlar, arkadaşlar olarak. Zaten o kelime çok güzel. Çünkü arkadaş, arkamı tutan, savaşta benim arkamı koruyan birisi olarak. Biz de böyle olmalıyız birbirimize. Özellikle bu şiddet olayını düşününce. Yani şiddete maruz kaldıysak, şiddeti uyguladıysak arkadaşlarımıza danışalım, onlara sarılalım. Ve arkadaşlarımızla beraber Rabbe de yalvaralım. Ona da bağlanalım ki beraber buna göğüs gerelim. Tek başımıza olmamıza gerek yok. Doğru söylüyorsun. Hatta izleyicilerimiz bize de yazabilirler. Bize de yüreklerini açabilirler. Biz de aracı olmaktan mutluluk duyarız. Kesinlikle, kesinlikle. Biz de sizden duymak istiyoruz. Siz de bizimle irtibata geçin. Beraber birbirimize yardımcı olalım. Sevgili Caş, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son eklemek istediğin sözlerin varsa onu da alalım. Sevgili izleyicilerimiz, eğer ki siz gerçekten bu şiddet olayına ya maruz kaldıysanız ya da uyguluyorsanız lütfen yardım arayın. Yardım bulun. Biz buradayız. Başkaları da burada. Çünkü şiddet hiçbir zaman bir çözüm değildir. Belki o anda kendimizi güçlü hissettirebilir. Biz çözüm yarattık diye hissettirebilir ama ondan çıkan sonuçlar çoğu zaman sadece daha büyük soruna yol açar. Çoğu zaman ilişkileri yıkar, güveni yıkar ve hiçbir zaman %100 geri alınamayacak bir hale gelir. Şiddet kullandıysanız gerçekten yardım isteyin, yardım arayın. Beraber buna göğüs gerelim, beraber arkadaş olarak birbirimizi koruyalım. Teşekkürler sözlerin için. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün erkeğe dair de şiddet
konusunu konuştuk sevgili Josh'la birlikte. Yeni bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın, hoşça kalın demeden önce bize sosyal medya hesaplarımızdan veya WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız 531 529 22 74. 531 529 22 74. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın.